Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın kullanmadan kolayca yapabileceğiniz, yapımı çok pratik ve çok lezzetli tavada revani tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, ve 1 dilim limonun suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Tatlımızın keki için çırpma kabına 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekleyip köpük köpük olana kadar çırpalım. Mikser kullanmak istemezseniz bu şekilde köpük köpük olana kadar tel çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı yoğurt ekleyip 1-2 tur kadar çırpalım. Sonra üzerine 1 çay bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu ve 1 paket kabartma tozu ekleyip sadece harcımız karışana kadar çırpalım. Dilerseniz limon kabuğu yerine portakal kabuğu da kullanabilirsiniz. Ve revani harcımızın kıvamı bu şekilde olmalı. Ben 30 santim çapında yanmaz yapışmaz bir tava kullandım. Tavayı tereyağıyla güzelce yağlayalım. Daha sonra üzerine harcı döküp eşit şekilde yayalım. Tavayı ocağa alalım ve kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Tavayı sık aralıklarla ocağın üzerinde bu şekilde gezdirelim ki her tarafı eşit şekilde kızarsın. Bu aşamada ocağımız en kısık ayarda olmalı. Yüksek ateşte olursa çabucak yanacaktır. Yaklaşık 15-20 dakika sonra spatula ile alt kısmını kontrol edelim ki yanmasın. Ben kontrollü bir şekilde yarım saat pişirdim. Gördüğünüz gibi üzeri dondu. Büyük bir servis tabağına sıvı yağla yağlayalım. Ve revaniyi tabağa ters çevirelim. Gördüğünüz gibi hiç yapışma olmadı ve altı da gayet güzel kızardı.
Tavaya 1-2 kaşık kadar sıvı yağ ekleyelim ve fırçayla her tarafına yayalım. Çevirdiğimiz revaniyi üzerine alalım. Bu aşamada kapağını kapatmayalım. Yaklaşık 10 dakika kadar yine ocağın üzerinde gördüğünüz gibi tavayı gezdirerek alt kısmını ara ara kontrol ederek pişirelim. Dediğim gibi yaklaşık 10 dakikada alt kısmı da kızardı. Revaniyi ocaktan alalım. Sıcak revaninin üzerine soğuk şerbeti dökelim. Dilerseniz revaniyi servis tabağına alarak şerbetleyebilirsiniz. O şekilde servis etmeniz daha kolay olacaktır. Veya benim gibi tavanın üzerinde de şerbetleyebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi birkaç dakika içerisinde şerbetini tamamen çekti. Dilerseniz hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz veya yarım saat kadar soğumasını bekleyebilirsiniz. Revanimizi dilimler halinde keselim. Daha sonra ben çekilmiş fıstıkla üzerini süsledim. Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem de kıvamıyla, lezzetiyle fırında pişen revaniden farkı yok. Canınız aniden tatlı istediğinde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve izlediğiniz için teşekkürler.